Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok kolay ama yine çok güzel bir şey dikeceğiz. Bugün kullanmadığım bir şalımla çok güzel salaş bir yelek dikeceğim arkadaşlar. Şal yerine kumaş da kullanabilirsiniz. Çift en boyunu ne kadar isterseniz o kadar kullanabileceğiniz bir kumaşla isterseniz şalla da dikebiliriz. Ben şalımı kullanacağım. Şöyle çift taraflı bir şalım var. Kışlık yün bir şal. Kullanacağım şalın boyu 75 santim, eni de 1,50. Yani çift en kumaş ayarında. Kumaş katı burada, açık taraflarda burada. Şimdi kumaş katı tarafında çalışmaya başlayacağım. Buradan başlıyoruz. Kapalı taraftan başlıyoruz çalışmaya. İlk yapmamız gereken bedenimizi bulmak arkadaşlar. Bedenimizi nasıl buluyorduk? Kalça bölü 4 artı 1 ya da kalça bölü 4 artı 2. Bolluk payı size kalmış. Bu yelek olacağı için artı 2 santim bolluk payı vereceğim. Biraz dökümlü dursun, böyle çok yapışmasın üzerimize. Salaş bir yelek olacak zaten. İstediğiniz ölçüde çalışabilirsiniz. İnanın çok kolay. Ben yine kalçamı baz alacağım arkadaşlar. Eğer göğsünüz en geniş yeriniz ise, bedeninizin en geniş yeri göğsünüz ise göğsünüzü baz alın. Genelde kalçadır bedenimizin en geniş yeri. Ben yine kalçamı baz alacağım. 116 kalça ölçüsüne göre çalışacağım. 116 bölü 4 dediğim zaman 29 santimi buluyorum. Artı 2 santimde bolluk payı ekleyince 31 santimi buluyorum. Hemen mezuramla 31 santimi şöyle alıyorum. Şuradan da alıyorum 31 santimi. Çok kolay, herkes dikecek, dikebilecek. Ayrıca kullanmadığımız şallarımız da bu şekilde değerlenmiş olacak. Hemen bulduğum bu ölçüyü kapatıyorum. Şöyle kapattım. Burada bolluk payımı da verdim, bedenimi buldum arkadaşlar. Şimdi şuraya şöyle 1 santim kadar çizgimi çekeyim. Benim dikiş payım olsun. Tekrar söylüyorum. Kapalı taraf bu tarafta. Burada çalışıyorum. Mezuramı aldım. Bu da mezura arkadaşlar. Riga'nın üzerine çocuklar, benim torunlar yaramazlar sağ olsunlar. Mezuramı kesmişlerdi uç kısmından. Ben de bu 30 santimlik kısmı kesip buraya yapıştırdım. Çok kolay, çok rahat çalışabildiğim bir cetvel oldu. Soruyorsunuz, o yüzden açıklama yapmak gereği duydum. Şimdi buradan hemen çizgimin üzerine mezuramı yerleştirerek 9 santim ölçümü aldım. Burası 9 santim. Arka yakama göre çalışıyorum. 3 santim de buradan ölçümü aldım. Yaka kavisini şöyle vererek çizdim. İnşallah görünüyordur. Yine bu çizgiden 1,5-2 santim aşağı iniyorum. Şöyle kendime bir işaret alıyorum. Yakamın başladığı yerden, omuzumla yakamın birleştiği yerden aldığım şu 1,5-2 santim düşüklüğe kadar 13 santim, 14 santim, 10 santim, bu omuz genişliği size kalmış. Daha düşük bir omuz isterseniz daha geniş çalışabilirsiniz. Ben 13 santim alıyorum. 13 santimi şuradan işaretledim. Şimdi burası hazır. Şu çizgimi iyice belirleyeyim. Koltuk derinliğimizi bulalım arkadaşlar. Koltuk derinliğimi omuzumdan aşağıya, omuzumu indim ya 1,5 santim. Buradan aşağıya 22 santim alacağım. Hemen standart bir ölçüdür. 21 santim yapıyorum.
yelek olacak. Çok açık olmasın koltuğumun altı. 21 santimi şuradan işaretledim. Burası da benim bedenim. Şimdi 13 santimlik omuzum burada. Hemen şurayı dümdüz çıkayım. Şurayı yanlış çizmişim. Şurada hemen koltuk kavisimi vereceğim arkadaşlar. Şöyle bir kavis verdim. Koltuğum hemen çıktı. Şimdi kalıbım çıktı. Kalıbım bu kadar arkadaşlar. Şimdi şu aldığım çizgi var ya. Şöyle kumaşımı tutuyorum. Şöyle katlıyorum. Kumaşımı şöyle çeviriyorum. Yine çizgilerime dikkat ediyorum. Buraya da dikkat ediyorum. Bedenim çünkü tam burada. Kalıbım çıktı. Çok kolay şal yelek dikiyoruz arkadaşlar. Hemen kesiyorum. Şimdi burada 4 kat kumaşım oldu. Buralar tamamen kapalı arkadaşlar. Bu kısım kapalı. Şimdi yakamdan üstteki kumaşımı 1 santim payla şöyle yakamı kestim. 4 kat kumaşımla omuzumu kesiyorum. 1 santim pay vererek omuzumu kestim. Yine 4 kat kumaşımla kol evimi kesiyorum. Kalıbım çıktı. Kalıbım bu kadar. Şöyle açıyorum. Açayım mı? Çok güzel olacak. Çok seviyorum ben bu tarz modelleri. Şimdi şöyle iyice açıyorum kumaşımı tamamen. Arka bedenim çıktı. Besbelli arkadaşlar. Şuralar yan dikişlerim. Şöyle. Şimdi ilk önce yakamızı overlock çekip incecik kıvırabiliriz. Şöyle. Ya da yine incecik şöyle 0,5 kıvırıp bir daha kıvırıp şurayı şöyle yakamızı temizleyebiliriz. Temiz bir dikişle. İlk önce yakamızı dikeceğiz. Ondan sonra da ön bedenimin omzu belli. Şöyle omuzlarımı üst üste yerleştireceğim. İğnelediğim yerlerden dikeceğim. Şöyle. Diğerini de şöyle. İğnelediğim yerlerden dikeceğim. Yeleğim bitti. Bu kadar kolay bir yelek olacak. Ondan sonra da koltuk altlarını aynı şekilde 2 kere kıvırıp şöyle temizleyebiliriz arkadaşlar. İsterseniz biyeyle de temizleyebilirsiniz. İsterseniz overlock çekip kıvırabilirsiniz de şu şekilde. Başka dikilecek hiçbir yeri yok. Elde bile yapabilirsiniz. Hatta hiç dikişe gerek yok. Şuraları oyayla temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben çok da severim kumaşla örgüyü birleştirmeyi. Şu kısımları şöyle kıvırıp oya yaparak temizleyebilirsiniz. Alın size yelek. Hemen yakamı ve omuzlarımı kapatıp geliyorum. Mankenimin üzerine giydiriyorum. Bakalım nasıl duracak. Evet arkadaşlar. Herkesin dikebileceği şekilde çok kolay bir yelek diktik. İnanın dikiş dikmesini bilmeyen arkadaşlarım, hatta dikiş makinesi olmayan arkadaşlarımın bile kolaylıkla dikebileceği bir model. Çok da şık bir model. Ben çok kullanırım. İnanın hep üzerimdedir bu tarz yelekler, hırkalar, ceketler. Çok severim. Sizleri de kendim gibi yapacağım en sonunda. İnanın yapacağım olacaksınız ve dikkat ediyorum. Çok arkadaşım da salaş modelleri, bu tarz modelleri çok seviyor. Çok kolaylıkla dikebileceğiniz bir yelek oldu. Şalım da değerlenmiş oldu arkadaşlar. Evet, evdeki kullanmadığınız şallarınızı da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.